Herkese merhabalar. Kalın bir iple 7 numara kalın bir tığla ajurlu bir hırka yaptım. Bunun daha önce kazağını yapmıştım. Çok kolay bir ajur çalışması. Hemen böyle hafta sonu yapıp yeni yıl içinde kırmızı rengi seçtim. Yeni yılda da giymek isterseniz. O yüzden hemen bu hafta koymak istiyorum size. Belki hafta sonu denemek istersiniz. Instagram'da tanıtımını yapmıştım. Reklam değildir. Ben alıyorum bu ipleri. Kartopu'nun yünlü bir ipi var. Güzel oldu. Ben bir ölçü vereyim size. Koltuk altından ölçü vereceğim. Önemli olan orası. Bir de şuradaki bir yaka kısmından ölçü vereyim. 20-21 santim olmuş. Bir de koltuk altından ölçü vereceğim. O da 52 santim olmuş. Boy vermiyor. Şöyle minik bir düğme taktım. Daha büyük düğmeler de yakışabilir. Hani ben tek bir tane düğmeyle kapattım burayı. Dilerseniz tamamını da takabilirsiniz ama sanki ajura şöyle bir tane şurada düğme yakıştı gibi. Hadi hemen gelin bakın, lastik yapmadım kollarda ve etek uçlarında. Hadi hemen gelin başlayalım. Çok kolay yapılışı. Dediğim gibi kazak yapmıştık bundan daha önce. Onun hırkasını yaptım. Umarım beğenirsiniz. Evet, hadi 7 numara tığımla başlıyorum. Kalın bir ip. Yani esasında 5 numara diyor. Ama 7 numaraya denedim. Gayet güzel kaldırıyor diyor. Ben böyle salaş istiyorum. 7 numara tığla başlıyorum. Kalın bir hırka olacak. Daha incelerle başlarsanız çift sayıda, dilediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Zincirimi çekiyorum. 60 tane zincir çekeceğim. ...60 tane zincirimi çektim. 2 tane de fazla çektim. Şöyle hemen 60 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5. Şimdi 60 tane sık iğnemizi yapalım, gelelim. 60 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim. 3 tane zincir çektim. Bir tane de dönüş için 4 tane zincirimi çektim. İkili trabzanlar yapacağız. Bir tane atlayacağız. Bir zincir, ikili trabzan. Şimdi bir tanesini atlıyorum. Diğerine ikili trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan. 60 tane sık iğnemin üzerine 30 tane bu şekilde ikili trabzan yapacağım. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Bir tane zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine ikili trabzan. Şuradaki ikili trabzanlarımız 30 tane olacak. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Evet. 30 tane burada ikili trabzanım var. Boşluklarımı dolduracağım şimdi. 3 ile yukarı çıktım. Doladım. İçlerine, boşluklarımın içlerine 3'er tane ikili trabzan yapacağım. Bu birincisi. İlkinde 2 3. Baştakiyle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Buraya atlıyorum. Direkt içlerine. 1
2 3 direkt boşluğa. Şöyle 3 tane ikili trabzan yapacağız. Her bir boşluğa üçer tane ikili trabzan yapalım. Sıra sonunda görüşelim. Şöyle bir daha göstereyim. Evet. Sıranın sonuna geldim. 2 üçüncüsünü şuradaki zincirin üstüne yaptım. Baştaki gibi. Şu anda şöyle görünüyor. Şimdi bu sıradan sonra şuradaki üçlü grupların arasında çalışacağız. Bir tane gruba ikili trabzan, bir tanesine V yapacağım. Aralarında 2 zincirle. Ve aralarında yine 2 zincir olacak. 3 tane ile yukarı çıktım. 2 tane de dönüş için aradaki zincir. Şuraya bir tane ikili trabzan. 2 zincir. Şu 3 tane grubun arasına bir tane V. 2 zincir. Aynı göze bir tane daha. 2 zincir. Diğer üçlü grubun arasına bir tane ikili trabzan. Bakın şöyle görünecek. 2 zincir. Üçlü grubun arasına bir tane V. Bir V, bir ikili trabzan. Aralarında 2 zincir. 2 zincir. Bir tane ikili trabzan. Şöyle göstereyim. Sıra başında tekrardan görüşelim. 2 tane zincir. Şuradaki üçlü grubun arasına bir tane ve 2 zincir. Bir tane ikili trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Bir üst turda görüşelim. Evet, sıranın başına geldim. Bakın dikkat ederseniz başlangıçta zincirle yukarı çıkıp üçlü zincirle yukarı çıkıp V ile başlamadım. Yine buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Ondan sonra bir V, bir ikili trabzan, bir V, yani burada 2 tane ikili trabzan gibi görünüyor. Neden öyle yaptım? Başlangıcında V olmaması için. Yani eğer buraya V ile başlasaydım burası ikili trabzan, burası V olmalıydı. Ama ben hırka olduğu için burada V ile ilgili bir çalışma yapmak istemiyorum. Burada V olsun istemiyorum. Şimdi 2 3 ile yukarı çıktım. 2 tane de dönüş için. Şimdi buradaki V'mi çift V yapacağım. Bu sıramız bu şekilde. Yine ikili trabzanlarım olacak. V'lerimin içine çift V yapacağım. 5 ile yukarı çıktım. Yine aralarında 2 tane zincir. Elinizin durumuna göre 1 ya da 2 yapabilirsiniz. İki tane ikili trabzan. Aralarında 1 ya da 2 zincir. Yine aynı göze 2 tane ikili trabzan. V'mi çifte çıkardım. 2 zincir. İkili trabzanımın üzerine ikili trabzan. 2 zincir. Çift V. Şöyle bir gösteriyor. Aynı işi yapıyoruz. Sadece V'lerimin içine çift V yapıyorum.
aralarındaki ikili trabzanlarıma devam ettiriyorum. Aralarda 2 zincir, bir tane ikili trabzan, 2 zincir, tek V'min içine çift V yapıyorum. Aralarda 2 zincir, V'min içine çift V yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan aynı göze, 2 zincir, bir tane ikili trabzan, 2 zincir, çift V. Sıra başında tekrardan görüşelim. Evet, sıranın başına geldim. Yeniden 3 zincir, 2 tane de dönüş için. Şuraya bir tane ikili trabzan yaptım. Ve bu sırada da yine aynı işleri yapmaya devam edeceğiz. 2 olan ikili trabzanlarımı, buradaki V'lerimi 3'e çıkartacağım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı göze 3 tane ikili trabzan, bir tane ikili trabzan, yine buradaki V'lerimi 3'e çıkartacağım. 2 zincir, aralarda yine 2 zincir. 2 olan V'mi 3'e çıkartıyorum. İki zincir, aynı göze 3 tane daha. Bu sıramız da bu şekilde. 2 zincir, bir tane ikili trabzan. Şöyle bir göstereyim. Sıra sonunda tekrardan görüşelim. Birdi, 2 yaptık, V'mizi 3'e çıkardık. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, aralarında 2 zincir, ikili trabzanlarım devam ediyor. 2 zincir, üçlü trabzanlar yaparak buraya V'ler yaparak sıra başında tekrardan görüşelim. Evet, sıramızın başına geldik. Şimdi ne yapacağız? Sık iğneler yapacağız. Şimdi 6 tane zincirimi çekiyorum. 3 tane yukarıya, 3 tane de dönüş için ve tüm bölümlerime bakın. Şuradaki üçlü grubun V'nin ortasına bir tane sık iğne, 6 zincir, ikili trabzanımın olduğu bölüme sık iğne, 6 zincir. Buradaki üçlü V'nin içine sık iğne. Altı zincir. 6 zincirimi çektim. Sık iğne. Tam ortaya, V'nin ortasına sık iğne. İkili trabzanın olduğu yere sık iğne bir tane. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ne yapıyorum? 6 tane zincir, bir tane ikili trabzanın üzerine sık iğne, 6 zincir, buradaki V'lerimin arasına sık iğne. Sıra sonuna kadar bu sık iğnelerimizi yapalım. Bir üst turda görüşelim. Bir kere daha gösteriyorum. 3, 4, 5, 6 zincir, ikili trabzanın olduğu yere sık iğne. V'lerin arasına sık iğne. Sık iğnelerimi yapıyorum, geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Şuradakini yaptım. Şimdi burada da 3 ile yukarı çıktım. 3 zincirle 6 ile değil, doladım. Aynı baştaki gibi 3 ile yukarı çıkıp 3 tane daha zincir çekip yapmıştım. Burada da 3 ile yukarı çıktım ve buraya bir ikili trabzan yaparak o 3 zincirin olduğu bölümü tamamlamış oldum. Şimdi buradaki sık iğnelerimin olduğu yere ikili trabzanlar yapacağım. 6'şar tane içlerini ikili trabzan yapacağım.
3 ile yukarı çıktım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Direkt yana geçtim. Hiç zincir yok. Dört, 5, 6. Direkt 6 zincirli boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir göstereyim. Her bir gözün içine 6 tane ikili trabzan yapacağım. Her bir boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Hiç aralarında zincir yok. Çekmeden. 6'dan sonra direkt diğer boşluğa 6 tane ikili trabzan. Şimdi bunu yapalım. Bir üst turda tekrardan görüşelim. İkili trabzanlarımı yaptım. Burada bir 5 var. Diğerinde şu zincirin üzerine yapıyorum. Şimdi 3, 5 ile yukarı çıktım. Her üçlü grubun arasında bir tane ikili trabzan yapacağım. Aralarına 2 ya da 3 zincir koyacağım. 1, 2 doladım. Oradaki zincir sayısına karar verin elinizin sıklığına göre. Bir, iki. Bakın üçlü grubun arasına bir tane ikili trabzan. Tam aralarına yapıyorum. 2 zincir. İki zincir. Bir tane ikili trabzan. Şöyle bir göstereyim. 2 zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan atlıyorum tam ortasına. 2 zincir, yine 3 tanenin şuradaki tam ortasına, 3 tanenin ortasına. 3 tane ikili trabzanın tam aralarına ikili trabzan yapacağım. Aralarına 2 zincir koyarak. Üç tanenin ortasına. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Şöyle de göstereyim. Her üçlü grubun arasında bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarında 2 zincir ya da 3 zincir, siz karar verin. Bu şekilde sıra başına gelelim. Sıramın sonuna geldim. 2 tane zincirle en baştaki trabzanımın üzerine de ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sıradan sonra artık ayıracağım ben. Ölçü de vereceğim size. Şuradaki bölümlerimizin içine 3'er tane ikili trabzan yapacağız şimdi. Ve sonra hem ölçü vereceğim hem de bedenle kolu ayıracağız. Siz eğer daha devam etmek isterseniz yine aynı sayılarda devam edebilirsiniz. Dar geldiğini düşünüyorsanız arttırabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu sıramızda her bir boşluğumuza 3 tane ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3. Ya hiç zincir çekmeden direkt içlerine 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde ayırma noktasına geldim ben.
şu omuzdan şurayı ölçüyorum sizin için. Siz de kendi bedeninizde buna karar vereceksiniz. 20 santimde ayırıyorum ben. 20, 22, 25 ne kadar da isterseniz ayırabilirsiniz. Ne yapacaksınız o zaman? Burada yaptığımız ikili trabzanlar kadar örmeye devam edeceksiniz. Artık arttırmaya gerek yok. Bedeninize giydiğiniz daha mı büyütmek istiyorsunuz? 40 bedenler mi yapmak istiyorsunuz? O zaman 5 sırada bir buradaki ikili trabzanlara çift ikili trabzan yaparak biraz daha arttırma sağlayabilirsiniz. Şimdi hırka yaptığımız için ön ve arkada şimdi burada eşit sayıda 58 tane şuradaki boşluklarımdan var. Eşit yani sayılarım. Üst üste koyduğumda şöyle koyduğumda hepsi birbirine örtüşüyor. Ama ben arkaya biraz daha fazla, öne bir iki tane daha az şuradaki boşluklardan vermek istiyorum. Bunu üzerime denedim. Burayı birleştirdim. Koltuk altından. Benim için yeterli oldu. Buradaki bakın bunlar zaten eşit olduğu için bu sayılar. Şuradaki bölümler. Şimdi bu 58'in 12'sini kola verdim. 6 burada. 6 burada. Siz de deneyeceksiniz önce. Şu bedeninizin koltuk altını hesap edin. Kolunuza ne kadar gidiyor? Onu ayarlayın. Öne bir tane eksik verdim. Burasını 8 yaptım. Buraları 8 yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öne 8. Kolları 12. Diğer kalan kısmı da arkaya verdim. Bu şekilde böyle kolay bir ayrım yaptım. Siz de bedeninizi önce giyin. Koltuk altında birleşiyorsa ayırma kısmına gelmişsiniz demektir. Daha gelmediyseniz, arttırma yapmak da istemiyorsanız bu sıranın aynı sayılarında tekrar ederek kol beden ayrımına kadar 22, 23 santim, 24 santim ne kadar istiyorsanız devam ettirebilirsiniz. Sonrasında yine aynı mantıkla ayırın. Ben şimdi 58'i 8 buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diğer öne. 6, 6, 6, 6. 12 tane kollara. Diğer kısmı da arkaya verdim. Şimdi gelin. Hadi başlayalım. Şuradan başlıyoruz. Diyelim uygun geldi bedeniniz. Şu beden kısmınız ama kolunuz biraz daha bol olsun istiyorsanız. Ya da bedeniniz de biraz daha bol olsun istiyorsunuz ama daha fazla uzatmak istemiyorsanız da şurada bir zincir çekebilirsiniz. Ben öyle yapmayacağım. Direkt bağlantı yaparak geçeceğim. Onu artık siz karar vereceksiniz. Onu da gösteririm size zaten. Şimdi başlıyorum. Üçüncüyü buradan yaptım. Dönüyorum şimdi ve aynı ikili trabzanlarım sayısı kadar, bakın bütün 3 tane olan ikili trabzanlarımın üzerine aynı sayıda ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi kol beden kısmında işaretleyicim olan yere yaptım ve ne yaptım? Direkt buraya geçeceğim. Bütün olduğu gibi kolu atlıyorum. Şu bölüme giriş yapacağım şimdi. Şimdi dilerseniz bu arada zincir çekip geçiş yapabilirsiniz, 2-3 tane. Ben hiç zincir çekmeden direkt birleştiriyorum. Göstereceğim şimdi. Benim için bu kol yeterli. O yüzden ben bir araya zincir çekimi yapmadım. Devam ediyorum. Kolla bedeni ayırdım. Arka bedenden devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Ön kısmım, kolum, arka bedenim,
Kolun bir tanesini bitirdim. Bedenimi göstereyim önce. Kalırsa bedeni biraz daha, iplerim kalırsa bedeni biraz daha uzatacağım. Şu an crop bir hırka gibi görünüyor. Biraz daha uzatmayı düşünüyorum. Kolumun birini bitirdim. Birine beraber başlayacağız. Lastik yapmadım. Şöyle bir göstereceğim onu size. Minik bir biye yaparak bitirdim orayı. Şimdi gelin başlayalım kolumuza. Kolumun tamamını buradan alıyorum. Şurada 2-3 tane fazlalık olacak. Yani şunu şöyle yapmıyorum. Buradan birleştirmiyorum. Burayı dikmek istemediğim için. Ama dikebilirsiniz de isterseniz. Birleştirmeyi de göstereyim. Sonra ben kola devam edeceğim. Şöyle 2 taneyle yukarı çıktım. Devam ediyor. Başlangıca geleyim. Şimdi bakın şurayı dilerseniz buradan böyle kapatıp şurayı dikin. Ben sonra şurada 3 tane falan fazlalık oluyor. Onu aralarda yedirip küçülteceğim. Kolum o kadar da büyük olmasın diye. Yoksa kolunuz büyük olsun derseniz, şöyle geniş bir kol isterseniz küçültmeye gerek yok. Bakın doladım. Şuradaki bölme bir tane. Şuraya da bir tane. Şu kısma da bir tane. Şu ikili trabzanın tam ortasından da bir tane. 4 tane kadar arttırmış gibi oldum burada. Şu sayılardan ve birleştiriyorum. Nasıl birleştiriyorum? Dikmeye gerek kalmadan birleştirdim. Bakın. Ne yapıyorum? Doluyorum. Tekli trabzan yapacağım. Sadece bu sıra, ondan sonra döne döne gideceğim. Şöyle birleştirdim. Artık döne döne gidiyor. 3 zincirle yukarı çıkmama gerek kalmadı. Koltuk altı başlangıç yeriniz. Bitiş yeriniz de gene burası olacak. Dilerseniz buraya bir işaretleyici takın. Bakın artık koltuk altımda dikmeye gerek kalmadan şurayı da tamamladım. 4 tane kadar fazla yapmış oldum burada. Şöyle görünüyor. Artık döne döne gidiyor. Şimdi ip kalın olduğu için bir buradan alıp şurada şöyle bir toplu görüntü olmasın diye, belli oluyor o zaman. Doluyorum. Eksiltmek istediğim zaman şu arkalarından alıyorum. Bakın doladım. Arka bacaklarından 2 tanesini alıyorum ve o şekilde çıkartıyorum. Normal ikili trabzan görüntüsü oluyor. Bir tane daha göstereceğim. 4 tane kadar zaten eksilteceğim. Şöyle bir şuradan alıyorum. V'nin arka bacağından. Diğerinden de aldım. Normal ikili trabzan oluyor. Sonra normal devam ediyor. Bu şekilde de böyle devam ediyorum. Yani eksiltmek isterseniz, kolu daraltmak isterseniz. Şimdi kolumu ben bitiriyorum. Kol bitişini göstereyim. Sonra yaka toparlamada görüşelim. Kol istediğim uzunluğa geldikten sonra şöyle
kaydırdım. Bir tane zincir çektim ve geri döndüm. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra bir iki tane var. Şuradaki bölümden geçirdim. Diğerinden geçirdim. Beraber aldım. 1 2 3 tane var. Şu kısımdan geçirdim. Diğer göze giriş yaptım ve beraber aldım. Birini geçirdim. Neden geri döndüm? Şimdi göstereceğim. Şundan giriş yaptım. Şurada 3 taneden şu bölüme giriş yaptım. Yandaki göze girdim. Üçünü beraber aldım. Şöyle burası düzü. Şöyle şuradaki başak modeli görünmüş oluyor. Tersine dönüp yaparsanız daha düzgün bir görüntü elde ediyorsunuz. Bitiriyorum, geliyorum. Şimdi etek ucunu bir sıra daha gittim. Etek ucundayım. Şimdi bütün hat boyunca önce bir sık iğne gideceğim. Şu yakayı da toparlamaya başlayacağım. Küçülteceğim biraz yakayı. Böyle döneceğim. Yeniden birkaç sıra şöyle sık iğne yapmayı düşünüyorum. Lastik yerine bir tane zincir çektim. Yan yana sık iğneler yapıyorum. Bütün hat boyunca şöyle sık iğne gidiyorum. Önce bir sıra bir gideyim bakalım. Bir deneyeyim. Kaç sıra daha kaç sıra daha yapacağım. Onun da kararını vereceğim. Şimdi durun, şuraya gelince yeniden görüşelim. Şimdi şu ajurlu kısma geldim. Oralarda da şöyle gene boşlukların içinden değil de şöyle trabzanların üzerinden toparlama yapıyorum. Yani şu boşluğa değil de şuradaki zincirin içinde daha düzgün oluyor. Yan yana yan yana bakın buradan böyle gidiyorum sırayla. Tam ucuna da bir tane yaptım. Şöyle bir tane zincir, minik çektiğim zincir, hemen gene aynı göze köşeyi dönmek için yaptım. Buradan başlıyorum. 6 sırada bir küçülteceğim. Deneyeceğim. 1 2 3 4 5. Şöyle 6.'yı şöyle
Size gösterdiğim gibi tek kanatlardan alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şöyle üstlerinden doğru iki tanesini alıyorum. Şöyle beraber çıkartıyorum. 6 sırada bir küçültüyorum. Sonra deneyeceğim. Aynı sayılarla devam edeceğim. Biraz daha küçültmek istersem bu sefer 7 sırada bir küçülteceğim. Bakın şu anda böyle görünüyor. Bu yapmadığım bu taraf, bu taraf yaptığım. Sanıyorum bir iki sıra daha yaparsam toparlanacak. Şimdi ben devam ediyorum. Burada gösterdiğim gibi bütün hat boyunca gideceğim. Geri döneceğim yeniden. Bir iki sıra sık iğne yapıyorum. Düğme takıp takmayacağıma karar vereceğim. Ben iki sıra sık iğne yaptım. Hem burada hem burada. Denedikten sonra eksiltmeme gerek kalmadı. Yani 6 sırada bir eksiltmek bana yeterli geldi. Siz de deneyerek karar verirsiniz. Şöyle bir tane minik tam bu kısmına düğme diktim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.